Merhaba, bugün size çok kolay ve güzel bir bandana anlatımı yapacağım. Sadece üçlü gruplardan oluşan çok kolay bir örgü. Ekranda da paylaşırım. Biliyorsunuz size yarım motiflerle hırka anlatımları da yaptım, bandana anlatımları da yaptım. Yine aynı mantıkla aslında bir tane yarım motif öreceğiz. Bunu bandanaya dönüştüreceğiz. Üçüncü sıradan sonra kendisini tekrar ediyor. Detaylı şekilde anlattım. Sonrasında artık istediğiniz kadar büyüterek istiyorsanız şal olarak da kullanabilirsiniz. Mantığımız aslında yarım bir motif örmek. Öncelikle bilgilerini vermek istiyorum. Alize Cotton Gold ip ve 3 milim tığ kullandım. Siz istediğiniz ipi ve tığ kullanabilirsiniz. Videonun sonunda da göreceksiniz. Hatta şimdi şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bu şekilde 41 gram ip kullandım. Bir tane Alize Cotton Gold 100 gram, yani Alize Cotton Gold'dan aldığınızda 2 tane bandana çıkartabilirsiniz. Ya da bir tane yapmak istiyorum derseniz o zaman da yarn harçins alırsınız. Onlar 50 gram. 50 gram yarn harçinsle de pamuklu bir iple de bir tane bandana yapabilirsiniz. Tabandan başlayarak örüyoruz. O yüzden motifi istediğimiz kadar büyütebiliriz. Küçük bir bebeğe de örebilirsiniz, çocuğa da örebilirsiniz ya da yetişkin birine göre de örebilirsiniz. Zaten videonun içerisinde başımıza da denedik. Birebir kendimize göre ilerledik. Ölçüler de verdim. İsterseniz benim verdiğim ölçülerde, istiyorsanız da kendi başınıza ölçerek örgünüzü bitirebilirsiniz. Bu örgüyü de yine yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin, çeviriler de düzgün çevrilebilsin ve özel gereksinim arkadaşlar rahatça anlayabilsin diye yavaş yavaş ve tek tek anlattım. Anlatım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Ben de başka örgüleri 2x yaparak izliyorum. Özellikle bu örgüyü küçük yaşta arkadaşlar yapacaktır. Siz de başka mesajlardan görüyorsunuz. Hoşunuza gidiyor, onlara cevap veriyorsunuz. Ben 10 yaşındayım. Sanki yapamayacakmışım gibi geliyor. Nasıl yapmalıyım? Ya da ben 16 yaşındayım, ilk defa yapıyorum, nasıl yapacağım diye soran arkadaşlar oluyor. Onlar için detaylı şekilde anlattım. O yüzden örgüyü bilenler lütfen hızlandırarak izlesinler. Şimdi artık örgümüze geçebiliriz. Anlatıma sırayla farklı renklerle başladım. Hava kapalı olduğu için buradaki renklerle düzgün bir görüntü sağlayamadım. Mum ışığı rengi daha net göründü. O yüzden bununla devam edeceğim. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Başını yavaş anlatacağım. Sonra hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Her sırada bu şekilde 3 tane ikili trabzan yapacağız ve bu 3 tane ikili trabzana da üçlü grup diyeceğiz. Örgümüz sadece üçlü gruplardan oluşuyor. Birinci sırada sihirli halka yapıyorum ve sihirli halkanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sihirli halka için ipi döndürdüm ve halka yaptım. İpi döndürdüm ve halka yaptım. Bunun farklı teknikleri var. Hepsinin sonucu aynı. Siz bildiğiniz şekilde devam edebilirsiniz. Yeni başlayanlar için tekrar gösteriyorum. İpi döndürdüm ve halka yaptım. 3 milim tığ kullanıyorum. Halkaya girdim. İpi aldım ve 3 zincir çekerek başlıyorum. Bu 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Zincir çekmek için ipi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim ve ipi aldım, ilmekten geçirdim. Zincirlerimiz V harf şeklinde görünüyor. 1, 2, 3 tane V harfi görüyorsunuz. Yani 3 tane zincir çekmişiz. Baştaki 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul etmiştik. Halkanın içine 2 tane daha ikili trabzan yapacağım. İkili trabzan yapmak için tığın başına doladım. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. Halkaya girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. 2 ilmeği birlikte alarak ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan demek 2 kere de çıktığımız bir trabzan demek. İkili trabzan yapmak için tığın başına doladım, halkaya girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. 2 ilmeği birlikte alarak ikili trabzan yaptım. Baştaki 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul etmiştik. Halkanın içine 2 tane daha ikili trabzan yaptım ve toplam 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Yani birinci sırada bir tane üçlü grup yapmış olduk. Sıra sonunda halkadan kalan ipi çekiyorum. Halkanın ortası kapanana kadar halkadan kalan ipi çekiyorum ve artık ikinci sıraya geçebilirim. İster 2 sıra örelim, ister 200 sıra örelim, bir üst sıraya hep 3 zincir çekerek çıkacağız. Bu çektiğimiz 3 zincirde gevşek gevşek çekeceğiz ki kenar kısımlarında kasma yapmasın. Özellikle eli sık olanlar lütfen gevşek gevşek çeksinler. 3 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine bu 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ettim. Örgümü döndürüyorum. Başlangıçta yine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Birinciyi yaptık. Tığın başına doluyorum.
Aşağıdaki ilk trabzanın tepesine geliyorum. Yine V harfi şeklinde görünüyor. V harfine girdim, ipi aldım. 2 ilmeği birlikte alarak ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Aynı yere girdim, ipi aldım. 2 ilmeği birlikte alarak ikili trabzan yapıyorum. Başlangıçta ve sonda 3 tane ikili trabzan yapacağız. Kenar kısımlarından örgümüzü büyüteceğiz. Bu örgünün içinde şunu kodlayalım. 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra arada bir zincir çekeceğiz. 3 tane ikili trabzan yaptık. Arada bir zincir çekeceğiz. Bir zincir çektim. Tığın başına doladım. En başta 3 zincir çekmiştik. 3. zincirin içine giriyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3. zincirin içine girdim. Birinci ikili trabzan. Tığın başına doladım. 3. zincirin içine girdim. İkinci ikili trabzan. Ve sıra sonunda yine kasma olmaması için tığın başına doladım. 3. zincirin içine girdim ve ipi aldım. Burada kasma olmasın diye ne yapacağız? İpi biraz uzatacağız. İpi biraz uzattım. 2 ilmeği birlikte aldım. Başta 3 zincir çekerken ve sıra sonunda ikili trabzanı yaparken elimizi biraz gevşek tutacağız. İpimizi biraz uzatacağız ve kenar kısımlarında kasma yapmadan düzgün bir örgüye ulaşacağız. Buradaki çekim tahtası taşınırken çizilmiş, lütfen buradaki çiziklere takılmayın. Gördüğünüz gibi herhangi bir kasma olmadan düzgün şekilde ilerlemişim. O yüzden başta ve sonda dikkat ediyoruz. Zaten 3. sıradan sonra örgü kendisini tekrar edecek. İlk 3 sırada dikkatli şekilde izlerseniz, başında ve sonunda elinizi gevşek tutarsanız sonrasında hızlı ilerlersiniz. Artık 3. sıraya çıkacağım. Yapacağım işlem ne? Gevşek 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Bunda bir tane ikili trabzan kabul ettim. Örgümü döndürdüm. Tığın başına doladım. Aşağıdaki ilk trabzanın tepesine geliyorum. İkinci ikili trabzanı yaptım. Tığın başına doladım. Aynı yere 3. ikili trabzanı yaptım. Aslında bir üst sıradaki başlangıcım ve sonum da değişmiyor. Başlangıçta yine 3 tane ikili trabzanla başladık. Neyi kodlamıştık? 3 tane trabzan yaptıktan sonra arada bir zincir çekeceğiz. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Bir zincirlik boşluğa giriyorum. Bir alt sıradaki bir zincirlik boşluğa giriyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Artık trabzan yapmayı öğrendik. Birinci ikili trabzanı yaptım. İkinci ikili trabzanı yaptım. Ve aynı yere girdim. 3. ikili trabzanı yaptım. 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra arada bir zincir çekiyoruz. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Sıra sonlarımız neydi? 3. zincirin içine 3 tane ikili trabzan yap. 3. zincirin içine giriyorum. Birinci ikili trabzan. İkinci ikili trabzan. Ve aynı yere 3. ikili trabzanı yapıyorum. Bu sefer ipimi biraz uzatıyorum ki kasma yapmasın. İpimi aldım, biraz uzattım. 2 ilmeği birlikte alarak yine ikili trabzanla bitirdim. Başlarken 3 zincirle başlıyoruz, biterken ikili trabzanla bitiyoruz. Örgü bilenler için söylemek istiyorum. Artık kaç sıra örerseniz örün, örgü kendisini tekrar edecek. Bir üst sıraya çıkmak için gevşek 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim ve örgümü döndürdüm. Tığın başına doladım. Aşağıdaki ilk trabzanın tepesine giriyorum. 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve örgünün başında, sıranın başında 3 tane ikili trabzanı yapmış oluyorum. Yani bir tane üçlü grubu yapmış oluyorum. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Neydi? 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra arada bir zincir çekiyoruz. Bir zincir çektim, tığın başına doladım. Bir tane daha bir zincirlik boşluğum var. Oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İkinciyi yaptım ve aynı yere girdim.
Üçüncüyü yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Sıra sonlarımız nasıl? Üçüncü zincirin içine giriyoruz ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Birinci ikili trabzanı yaptım. İkinci ikili trabzanı yaptım. Üçüncüyü yaparken ne yapıyorum? İpimi biraz uzatıyorum ki kasma yapmasın. İpimi aldım, biraz uzattım. İki ilmeği birlikte çektim. Beşinci sıraya çıkıyoruz. Yine bir sıraya çıkarken ne yapıyoruz? Gevşek gevşek 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve örgüyü döndürüyorum. Tığın başına doladım. Aşağıdaki ikili trabzanın tepesine giriyorum. 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Baştaki 3 zincirle beraber toplam 3 tane ikili trabzan olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi aradaki bir zincirlik boşluklarımız arttı. Oralara da 3 tane ikili trabzan yapacağız. 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç tane ikili trabzan yaptıktan sonra araya bir zincir çektim ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Artık kaç sıra örersek örelim, yapacağımız işlem bu. Arada bir zincir çektim. Sıra sonunda ne yapıyorum? Üçüncü zincirin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü zincirin içine girdim. Birinci ikili trabzan. Üçüncü zincirin içine girdim. İkinci ikili trabzan. Ve son yaptığım ikili trabzanı biraz uzatarak yapıyorum. Üçüncü zincirin içine girdim. İpi biraz uzattım. İki ilmeği birlikte aldım. Üçüncü sıradan sonra kendisini tekrar ettiğini söylemiştim. 5 sıra kadar anlattım. Bunu artık istediğimiz kadar büyütebiliriz. Ben kendimde 26 sıra ördüm. Buradaki genişliği de 45 santim. Bunu neye göre yaptın derseniz hepimizin baş yapısı farklı. Bunu deneyerek yapıyoruz. Hepimizin saç yoğunluğu da farklı çünkü. Benim saçlarım daha az, sizinki daha gür olabilir. Onda bile ölçülerimiz değişir. O yüzden başımıza deneyerek devam ediyoruz. 20 sıra ördüm, başıma denedim, küçük geldi. Ense kısmımda çok fazla boşluk oldu. 22 sıra ördüm, denedim, 25 sıra ördüm, denedim. En son 26 sıra ördüm, başıma geçirdim. Arkada bu kadarlık bir kısım kaldı, boşluk kısmı kaldı ve artık örmeyi bıraktım. Sonrasında bu şekilde iplerimize bağladığımızda kendimize göre yeterli büyüklükte bir bandanaya ulaşmış oluyoruz. İpiniz farklı olabilir, ince ya da kalın olabilir. O yüzden sıra sayımız değişebilir. Ben 26 sıra ördüm diye siz 26 sıra örmüyorsunuz. Başınıza deniyorsunuz. İpiniz kalınsa siz daha az sıra örersiniz. İpiniz ince ise siz daha fazla sıra örersiniz. Şimdi siz de 5 sıra anlattım. Üzerine devam ediyorsunuz. Şimdi bu yetişkinler için böyleydi. Çocuklarımız için nasıl? Çocuklarımız için de aynısı geçerli. Onlar da işimiz daha kolay çünkü daha az sıra öreceğiz. Dediğim gibi istiyorsanız yeni doğan birine yapın, istiyorsanız daha büyük birine yapın. Yine mesela burada 7-8 sıra örün, başına deneyin. 10 sıra örün, başına deneyin. 15 sıra örün, başına deneyin. Çocuğunuzun başına denediniz. Bu şekilde başından geçirdiğiniz en sağ kısmında, boyun kısmında bu kadarlık bir boşluk kaldı. Siz de yine o noktada örmeyi artık bırakıyorsunuz. Beraber yine etrafından sık iğne geçeceğiz. İplerimizi hazırlayacağız ve çocuklarınız için de bandanayı bitirmiş olacağız. Kendi örgümü tekrar söylemek istiyorum. 26 sıra ördüm. Genişliği 45 santim. Buradan boyunu da söyleyeyim. Boyu da yaklaşık 30 santim kadar. Birinci sıradan başlamıştım. Toplam 26 sıra ördüm. Dediğim gibi örüş şeklimiz değişmiyor. İstediğimiz kadar büyütebiliriz. Bu noktada tekrar başıma deniyorum. Yine diğer renkte olduğu gibi arada bu kadar mesafe kaldı. Oradaki açıklığı da neden koyuyoruz?
burada bağladığımda bu şekilde uç kısımları birbirinin üzerine binsin istemiyorum. Aradaki mesafe benim bağlamam için yeterli gelecek. Her 5 sırada bir işaretleyici takmıştım, onu da çıkartıyorum. 26. sırada bitirdim. Artık çocuğumuz için de kendimiz için de bitirdik. Sıra sonuna kadar geldik. Bu aşamada ne yapacağız? Kenarlardan bir sıra sık iğne geçeceğiz ki tüm örgüyü bir toparlayalım. Görünümünü düzeltelim. Çocuğumuz için de yaptıysak, kendimiz için de yaptıysak en son artık sıra sonunda üçüncü ikili trabzanı biraz uzatarak yaptık. Artık sık iğne örmeye geçiyoruz. Öncelikle bir zincir çektim. Kenar kısımlarından sık iğne çıkaracağız. Bir zincir çektik. Sık iğne örmek için tığın başına dolamıyorum. En son ördüğüm ikili trabzanın tepesine girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte alarak sık iğne ördüm. Yeni başlayanlar için başını yavaş anlatacağım. Gördüğünüz gibi en son trabzanın tepesine girdim. Bir tane sık iğne yaptım. Sonra ikili trabzanın boşluğuna giriyorum. Bu şekilde boşluğuna girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte alarak sık iğne yaptım. Sık iğneyi sıkı sıkı yaparsak burada kasma olacaktır. Eli sıkı olan arkadaşlar 3 ile değil de 3,25 ile yapabilirler ya da 3,5 ile yapabilirler. Ya da siz kendiniz şu an ipinize göre hangi tığ numarasını kullanıyorsanız ondan daha büyük bir tığ numarası kullanabilirsiniz. Dediğim gibi sık iğneyi sıkı sıkı yaparsanız bu zaten bir toparlama işlemi. Bizim bu kenarlarda özellikle kasma yapmasın diye yaptığımız yerlerin hepsi bozulur. Kenarlarda büzüşme olur. Bu şekilde çekmeler olur. Onu istemiyoruz. O yüzden lütfen gevşek gevşek örün ya da tığ numarasını büyütün. En önemli detay burada gevşek örmek. Tepesine bir tane sık iğne yaptım. Gövdesine bir tane sık iğne yaptım. Burada dibine geliyorum. Trabzanın dibine girdim. Bir tane sık iğne yaptım. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Artık trabzanın boşluğuna bir sık iğne. Dibine bir sık iğne. Dibini görüyorsunuz, bu şekilde boşluk görünüyor. Dibine bir sık iğne. Boşluğuna bir sık iğne. Dibine bir sık iğne. Ne tığ sıkıyorum ne buradan geçen ipi sıkıyorum. Gördüğünüz gibi gevşek gevşek. Sık iğne için tığın başına dolamıyoruz. Tığın üzerindeki 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Boşluğa girdim. Bir sık iğne yaptım. Dibine girdim. Bir sık iğne yaptım. Dibi zaten bu şekilde boşluk şeklinde görünüyor. Trabzanın kendi boşluğuna girdim. Bir tane sık iğne yaptım. Dibine girdim. Bir tane sık iğne yaptım. Örgü bilenler anlamıştır ama yeni başlayanlar için biraz daha devam edeceğim. Kendisine bir sık iğne yaptım. Trabzanın boşluğuna. Dibine geldim. Bir sık iğne yaptım. Gördüğünüz gibi gevşek ördüğüm halde örgü kıvrılıyor. Bunu bilerek düzeltmiyorum şu an. Benim elim çok gevşektir. Ona rağmen kıvrılıyor. Boşluğuna bir sık iğne. Dibine bir sık iğne. Boşluğuna bir sık iğne. Dibine bir sık iğne. Bunu düzeltmememin sebebi de kasmanın nasıl olduğunu görmenizi istediğim için. Benim elim gevşek olduğu halde bu şekilde kasma oluyor. Sizin eliniz daha sıkıysa buradaki kasma iyice böyle olacak. Sonrasında ben birazdan düzeltmeyi göstereceğim. Düzeltseniz bile düzelmeyecek. Şimdi bu kasmanın sebebine örgülerde ne yapıyoruz? Tepeleri bu şekilde açıyoruz ki tepeler açılsın, örgümüz düzelsin. Yani aslında elitüs yapıyoruz. Gördüğünüz gibi düzeldi. Bu noktada açtığınız halde hala böyle bir kıvrılma varsa demek ki orada eliniz sıkı gelmiş demektir. Bu düzelecek bir şey değil. Lütfen, zaten az bir yer var, orayı sökün. Eli sıkı olanlar bunu kontrol edemezler. Herkesin elinin sıkılığı, gevşekliği farklı çünkü. Lütfen ya tığ numarasını büyütün ya da benim yaptığım gibi gevşek gevşek örün. Sonradan sökmenizi istemediğim için bu kadar detaylı gösteriyorum. Bunu küçük arkadaşların da yapacağını biliyorum, o yüzden söküp hevesleri kırılsın istemiyorum. Şimdi artık birinci sıraya kadar yapacağımız işlem şu. Trabzanın bir boşluğuna gireceğiz, sık iğne yapacağız. Bir dibine gireceğiz, sık iğne yapacağız. Dibi görüyorsunuz zaten bu şekilde. Yine orası da boşluk şekilde görünüyor. Bir kendisine battık, sık iğne yaptık.
bir dibine battık, sık iğne yaptık. Bunu birinci sıraya kadar yapalım. Sonra yukarı doğru devam edeceğiz. Yine aynı işlemi yapacağız. Şimdi birinci sıraya kadar devam edelim. Başladığımız yere kadar devam edelim. Bir zincir çektik. Buradan trabzanın tepesinden sık iğne çıkarmaya başlamıştık. Sıra sonuna kadar devam ettim. Birinci sıraya kadar devam ettim. Gördüğünüz gibi yine kasmalar var. Buradaki kasmayı nasıl düzeltiyoruz? El ütüsüyle. Bu şekilde. Tepeleri açtık ve düzelttik. Bir bütün altıgen hırkayı bu şekilde söken arkadaşlar var. Altıgen parçaları. Onun için de özel bir video çekmiştim. Sadece bu şekilde tepeleri açarak örgümüzü, parçalarımızı düzeltebiliyoruz. O yüzden başka örgüler ördüğünüzde de, motifler ördüğünüzde de arada bu şekilde el ütüsü yaparsanız gözünüze hem güzel görünecektir hem de yanlış ördüğünüzü düşünmezsiniz. Sıra sonuna kadar geldim. En son birinci sırada yine ikili trabzanın boşuna bir tane sık iğne yaptım. Burada da şöyle göstermek istiyorum. Burada dönüş yapacağız, kasma olmasın diye, daha güzel kavisli bir görüntü olsun diye. Bu sefer trabzan boşluğuna 2 tane sık iğne yapacağım. Diğer tarafa geçeceğim. Yine trabzan boşluğuna 2 tane sık iğne yapacağım. Orada kavis vereceğimiz için, kasma olmaması için aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Boşluğa geldim, bir tane sık iğne yaptım. Yine aynı yere geliyorum. Gevşek şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde artık parçanın bu kısmında, kenar kısmını bitirdik. Yukarı doğru devam edeceğiz. Arada da buradaki ipimizi gizleyeceğiz. Örgümü döndürdüm. Yukarı doğru devam edeceğim. Yine buradaki trabzan boşluğuna geliyorum. Kavis vermek için ne yapacağım? Aynı yere 2 tane sık iğne yapacağım. Boşluğa geldim. Gevşek şekilde bir tane sık iğne yaptım. Yine aynı yere girdim. İkinci sık iğne yaptım. Bu şekilde. Birer tane yapsaydım burada böyle bir görüntü olacaktı, kasma olacaktı. Onu düzeltmek için 2 tane ile geçtim. Artık yine yukarı doğru yapacağımız işlem değişmiyor. Sadece yön farkı olduğu için dibine batacağız, boşluğuna batacağız. Dibine batacağız, boşluğuna batacağız. Dibine batacağız, boşluğuna batacağız. Dibine battım. Bir tane sık iğne yaptım. Boşluğuna battım. Bir tane sık iğne yaptım. Sık iğnenin altında buradaki ipler güzel gizlenir. O yüzden onu da gizliyoruz. Dibine battım. Bir tane sık iğne yaptım. Boşluğuna battım. Bir tane sık iğne yaptım. Dibine battım. Bir tane sık iğne yaptım. Ve boşluğuna battım. Bir tane sık iğne yaptım. Gördüğünüz gibi yine kıvrılmaya devam ediyor. Onu elimle düzeltmeyeceğim şu an. Dibine battım. Bir tane sık iğne yaptım. Ve boşluğuna battım. Bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Buradaki üçlü grubun köşesine gelene kadar devam ediyorum. Bu kenarı da bitirdik. Yapacağımız işlem yine bu şekilde. Sık iğne tepelerini açarak örgümüzü düzeltmek. Tepeleri açtım ve bu şekilde örgümü düzelttim. Yukarıda yapacağımız işlem ne? Yine köşede kavis verebilmek için burada 3 zincirle yukarı yükselmiştik. 3 zincirin boşluğuna giriyorum. Birinci sık iğne yaptım. Aynı yere girdim. İkinci sık iğne yaptım. Sonrasında artık buradaki kısmı öreceğiz. Burası zaten düzgün zemin. İkili trabzanların üzerine sık iğne yapacağız. Bir zincirlik boşluklara sık iğne yapacağız. Böylece bir bütün düzgün bir görünüme ulaşacağız. Köşeye 2 tane sık iğne yaptım. 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul etmiştik biliyorsunuz. 3. zincirin içine giriyorum. Burada sık iğneleri geri de çekebilirsiniz. 3. zincirin içine giriyorum. İpi aldım. Yine 2 ilmeği birlikte alarak sık iğne yaptım. Artık yapacağımız işlem aşağıdaki ikili trabzanların tepesine giriyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincirlik boşluğa giriyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. İkili trabzanların her birinin üzerine bir tane sık iğne yaptım. Yine gevşek gevşek örüyorum ve bir zincirlik boşluğa girdim, sık iğne yaptım. Yine bu şekilde kasmalar olacak, sonra elimizde düzelteceğiz. Gevşek ördüysek bunu düzeltebiliriz ama sıkı sıkı örmüyoruz. Aşağıdaki ikili trabzanların üzerine bir tane sık iğne yapalım ve bir zincirlik boşluklara bir tane sık iğne yapalım. Artık iplerimizi örmeye geçelim ve bandanamızı bitirelim. Üst kısmı da bu şekilde ördük ve sıra sonuna kadar geldik. Kasma varsa ne yapıyoruz? Yine elimizle oraları açıyoruz. İl ütüsü yapıyoruz.
En son buradaki ikinci trabzanın üzerine de bir tane sık iğne yaptım. Yine kavis verebilmek için başlarken trabzanın tepesine batmıştık. İlk trabzanın tepesine batmıştık ama aynı yere tekrar gireceğim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Başlangıçta bir zincir çekmiştik biliyorsunuz, onu atlıyorum. İlk ördüğüm sık iğnenin tepesine geliyorum. Sık iğnenin tepesi de yine V harfi şeklinde görünüyor. Sık iğnenin tepesine girdim. İlmekten kaydırdım. Buradayken artık buradaki ip kısmını örmek istiyorum. Yine önlük süveterde yaptığım gibi orada da yanlış hatırlamıyorsam 50 kadar zincir çekmiştim. Yine 50 kadar zincir çekeceğim. Size ölçüsünü söylerim. Siz o şekilde yapabilirsiniz. İpiniz kalın ya da incedir. Daha az ya da daha fazla zincir çekebilirsiniz. Yine gevşek gevşek 50 tane zincir çekiyorum. Zinciri nasıl çekiyoruz? İpi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim. Bu şekilde zincirlerimi çekiyorum. Yine gevşek gevşek örüyorum. Sonra arka kısımlarına çalışacağız. Gevşek şekilde örmezseniz arkasındaki kısa çizgilere giremezsiniz. Hem de kasma olur. O yüzden lütfen elinizi gevşek tutarak zincirlerinizi çekin. Ya da büyük bir tığ numarası kullanın. Küçük arkadaşlarımız olduğunu biliyorsunuz. Şimdi siz sayarken karıştırdınız, fark etmediniz. Zincirlerimiz V harfi şeklinde görünüyor demiştim. V harflerini sayıyoruz. Karıştırmış olabilirsiniz. Birinci V harfinden sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 tane yapmışım. Bunu 50'ye tamamlayacağım. Size ölçüsünü vereceğim. Siz ona göre devam edebilirsiniz. Yaklaşık 26 santim kadar zincirimi çekmişim. Ne demiştim? Zincir sayısı, sıra sayısı değişebilir ama ölçü değişmez. Sizler de lütfen aynı şekilde yapmak istiyorsanız, benimkiyle aynı ölçüde olsun istiyorsanız 26 santim olana kadar çekin. Daha uzun yapmak istiyorsanız tabii ki daha fazla zincir çekebilirsiniz. Artık zincirlerimizi çektik. Sonrasında zincirlerin arkasındaki çizgileri kullanarak yine başladığımız yere kadar ilerleyeceğiz. Zincirlerin V harfine benzeyen tarafını değil, arka tarafını döndürüyoruz. Arkasındaki bu kısa çizgileri kullanacağız. Buradaki kısa çizgileri kullanacağız. 50 tane zincir çekmiştim. Siz de kaç tane çektiyseniz zincirlerinizi çektiniz. Örgümüzü döndürdük. En son zinciri bırakıyorum. Bir sonrakinin arka çizgisine giriyorum. Arkasındaki çizgiye girdim. İpi aldım ve sık iğne yaptım. Yine sık iğneler öreceğiz. Bir sonraki çizgiye girdim. İpi aldım. Sık iğne yaptım. Yine elimi gevşek tutuyorum. Bir sonraki çizgiye girdim. İpi aldım ve sık iğne yaptım. Yapacağımız işlem kaç tane zincir çektiysek arkasındaki kısa çizgiye giriyoruz ve sırasıyla gevşek gevşek sık iğnelerimizi örüyoruz. Önlük süveterde de, söğüt süveterde de, Afrika menekşesi süveterde de yine bu şekilde yapmıştım. Sizin herhangi bir bağlama yönteminiz varsa, bağlama ipi yapma yönteminiz varsa onu da kullanabilirsiniz tabii ki. Burada da yine kasma olacaktır. Yapacağımız işlemle bu şekilde düzeltmek. El tüsüyle düzeltmek, elle düzeltmek. Sırasıyla arkasındaki çizgilere girerek sık iğne yapıyorum. Elinizle düzelttiğiniz halde düzelmiyorsa ne yapıyoruz? Söküyoruz. Gevşek şekilde tekrar yapıyoruz. Ya zincirleri çok sıkı çekmişsinizdir ya da sık iğne örerken sıkı yapmışsınızdır. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkasındaki çizgilere batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Buradaki ilk zincire kadar gelelim. Orada artık ipimizi koparacağız. Diğer tarafta da bağlama ipini yapacağız. Artık bandanamızı bitireceğiz. Bitmiş halini göreceğiz. Sıra sonuna kadar geldim. En son birinci zincirdeyim. Birinci zincirinde arkasındaki çizgiye giriyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum.
Daha küçük bir tığ numarası aldım. Burada zincir çektikten sonra ilk gördüğüm sık iğnenin tepesine giriyorum arkadan. Örgünün arkasından girdim. İpi aldım ve örgünün arkasına çekiyorum. Burada sabitleyeceğiz. Bu şekilde. Örgümü döndürdüm. İpi arkada gizleyeceğiz. Öncelikle burada bir zincirle buraya sabitliyorum ki sonrasında yıkadığımda, kullandığımda sökülmesin. İple burada bir tane ilmek oluşturdum. İpi ilmekten geçirdim. Yani burada bir zincir çekerek buraya sabitledim. Tüm motiflerde, örgülerde bu şekilde bir zincirle sabitliyoruz ki örgümüz sökülmesin. Sonra artık ördüğüm sık iğnelerin altında ipimi gizliyorum. Yeteri kadar gizledikten sonra örgümü esnettim ve dışarıda kalan ipi kesiyorum. Burada da sihirli halkadan kalan ipi gizlemiştik. Onda dışarıda kalan ip var mı diye bakıyorum. Dışarıda görünen kısmı varsa onu da bu şekilde kesiyorum. Ondan da kurtulmuş olduk. Bir taraftaki ipi yaptık. Artık diğer tarafta ipimizi yapacağız. Burada 3 zincir vardı. Tepesine bir tane sık iğne yapmıştık, görüyorsunuz. Onun bir altındaki sık iğneden zincir çıkarmaya başlayacağım. Buraya sabitleyeceğimiz için bir altından giriyorum ve oradan başlıyorum. İpimi bu şekilde aldım ve sık iğnenin tepesinden çıkardım. Arkada yeteri kadar ip bırakıyorum, gizleyebileceğim kadar. İpimi burada tuttum. Yine 50 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde 50 tane zincirimizi çekelim. Siz de diğer tarafta kaç tane zincir çektiyseniz yine o kadar zincir çekiyorsunuz. En son zinciri bırakıp bir sonrakinin arkasındaki çizgiden sık iğne çıkarmaya başlıyorsunuz. Diğer tarafta ne yaptıysak bu tarafta da aynısını yapıyoruz. 50 tane zincir çekeceğim. 50.'yi bırakıp arkasındaki çizgiden sık iğne örmeye başlayacağım. Sırasıyla gevşek şekilde sık iğnelerimi öreceğim ve yine birinci zincire kadar gelelim. Siz de diğer tarafta kaç tane çektiyseniz bu tarafta da aynı sayıda çekiyorsunuz. İki tarafta eşit olsun. 50 tane zincir çektim. En son 50.'yi bıraktım. Bir sonrakinin üzerinden sık iğne örmeye başladım. Birinciye kadar devam ettim. Yine kasmamız var. Ne yapacağız? Bu şekilde elimizle düzelteceğiz. Elimizde kasmaları açtık. Gördüğünüz gibi düzgün şekilde görünüyor. Yine en son ben birinci zincirdeyim. Birinci zincirde de arkasındaki çizgiye giriyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Yine daha küçük bir tığ numarası aldım. Üçüncü zincirin içine bir tane sık iğne yapmıştık. Oraya giriyorum, sık iğnenin tepesine girdim. İpi aldım ve arkaya çekiyorum. Arkada artık 2 tane ipimiz var. Bu 2 ipi birbirine bağlıyorum. Burada 2 kere düğüm yapacağım. Ve sonra ipleri gizleyeceğim. Sık iğnenin altında artık ipleri gizliyorum. Orada düğüm yaptığım için açılmayacaktır. Geri kalan ipleri de sık iğnenin altına gizliyorum. En son örgümü esnettim. Esnettikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Artık bandanamız bitti. Tartıyı ayarladım. Şimdi ne kadar ip kullandığımıza bakalım. 41 gram ip kullanmışım.
Tekrar bakıyorum. 41 gram ip kullanmışım. En çok sorulan soru ütüleyebilir miyim? Ütü değdirmiyoruz. Uzaktan buhar verebiliriz. Elimizle zaten düzleştirdik. Elimizle düzleştirebiliriz. Sonrasında yine satış yapabileceğiniz örgüleri anlatacağım. Burada ütü yapmadığım bir tane supla var. Önceliğim yine kendinize örmeniz ya da satıp gelir elde etmeniz. Bu şekilde örgülerimi paylaşacağım. Umarım severek yapıp kullanır ya da satıp gelir elde edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.